Bir kelime düşünün, bugün telefonumuzdaki bir düğmeye dokunup saniyeler içinde yaptığımız işi anlatıyor. Ama kendisi, binlerce yıllık bir yolculuktan geliyor. O kelime, tercüme. Hikayemiz, insanların yalnızca farklı dilleri değil, farklı dünyaları konuştuğu çağlarda başlıyor. Mezopotamya'nın ticaret yollarında tüccarlar, kitipler ve elçiler karşı karşıya geliyor. Birinin söylediğini ötekinin anlayabilmesi için arada yalnızca kelimeleri değil, niyeti de taşıyan insanlara ihtiyaç var. Eski Akadca metinlerde targumanlu biçimine benzeyen bir söz, yorumlayan ya da dili aktaran kişiyle ilişkilendiriliyor. Kelimenin en eski geçmişi konusunda ayrıntılar tartışmalı olsa da, bizi çok eski bir Sami dil ailesi yolculuğunun beklediği açık. Yüzyıllar geçiyor. Sözcük Aramice çevresinde targeman ve benzeri biçimlerle yaşamayı sürdürüyor. Burada önemli bir ayrıntı var. O dönemde tercüme, bugünkü gibi yalnızca bir cümleyi başka dilde yeniden kurmak demek değil. Açıklamak, yorumlamak ve dinleyenin dünyasına uygun hale getirmek de işin içinde. Yani tercüman, sözcüklerin hamalı değil, anlamın rehberi. Sonra sahne Arapçaya açılıyor. Tercüme fiili ve tercüman sözü, anlatmak, açıklamak ve bir dildeki ifadeyi başka bir dile aktarmak çevresinde kök salıyor. Türkçedeki tercüme de Arapça terceme sözünden geliyor. Dikkat ederseniz aynı ailede mütercim de var. Arapçada başa gelen mim sesi, birçok örnekte işi yapan kişiyi gösteren kalıbın parçası oluyor. Böylece tercüme işiyle uğraşan kişi, mütercim adını alıyor. Peki tercümanla mütercim aynı kişi mi? Günümüzde çoğu zaman birbirinin yerine kullanılsa da meslek dilinde küçük bir ayrım yapılır. Yazılı metni başka dile aktaran kişiye mütercim ya da çevirmen, konuşmayı anlık veya ardıl biçimde aktaran kişiye ise tercüman denir. Birinin masasında metin ve sözlük vardır, ötekinin karşısında konuşan insanlar. İkisinin de taşıdığı şey anlamdır. Kelimenin yolculuğu burada bitmiyor. Orta Çağ'da Doğu ile Batı arasındaki elçiler ve tüccarlar, tercümanlara büyük ihtiyaç duyuyor. Arapça tercüman, sözü Bizans Yunancasına, oradan Latince'ye ve Avrupa dillerine farklı kılıklarda geçiyor. İngilizce'deki eski dragoman sözü de bu uzun yolculuğun akrabalarından. Sesler değişiyor, fakat görev aynı kalıyor, iki dünyanın arasında köprü olmak. Osmanlı döneminde tercümanlık, yalnızca dil bilmekten çok daha fazlasıydı. Sarayda, limanda ve elçiliklerde çalışan tercümanlar hukuk, diplomasi, gelenek ve siyaseti de bilmek zorundaydı. Çünkü yanlış çevrilen tek bir ifade, bazen bir ticaret anlaşmasını, bazen de iki devlet arasındaki ilişkiyi değiştirebilirdi. Bu yüzden tercüme, sözcük değiştirmek değil, sonuçları olan bir karar vermekti. Bir başka şaşırtıcı ayrıntı da tercemeki hal sözünde saklı. Eski kullanımda terceme, bir insanın hayatını anlatmak anlamına da gelebiliyordu. Tercemeki hal, halin ve hayatın anlatılması, yani bugünkü karşılığıyla biyografi demekti. Burada kelimenin eski ruhunu yeniden görüyoruz, bir şeyi anlaşılır kılmak, başka bir zihne taşımak. Bugün tercüme yanında Türkçe çeviri sözünü de kullanıyoruz. Çeviri, çevirmek fiilinden türemiştir. Bir metni bir dilden ötekine çevirmek. Sanki yüzünü başka bir yöne döndürmek gibi. Tercüme ise binlerce yıllık yolculuğuyla bize başka bir görüntü sunar, anlamı elinden tutup sınırdan geçirmek. Belki de bu yüzden iyi bir tercüme, kelimelere sadık kalmakla yetinmez. Söylenmek isteneni, duyguyu, kültürü ve sesi de yeni dilde yaşatmaya çalışır. Çünkü diller arasında birebir eşleşen kelimeler azdır, insanların dünyaları ise çok geniştir. Bir dahaki sefere tercüme dediğinizde, yalnızca bir metni düşünmeyin. Mezopotamya'daki katibi, Aramice yorumcuyu, Bağdat'taki mütercimi ve İstanbul'daki saray tercümanını da hatırlayın. Hepsi aynı köprünün farklı taşları. Kelime bize şunu fısıldıyor, diller değişir, sesler dönüşür, ama insanın anlaşılma arzusu binlerce yıldır aynı kalır. Bu tür kelime yolculuklarını seviyorsanız kanala abone olun. Bir sonraki bölümde, her gün kullandığımız başka bir kelimenin gizli hikayesinde buluşalım.